Gözünde şöyle bir manzara canlandırmanı istiyorum. Hani yıl 1900. yüzyılın sonları falan. Hı hı. Etrafındaki her bir komşun böyle tek tek devasa küresel imparatorlukların eline düşüyor. Düşünsene, bir yanda Myanmar ve Malezya'yı yutan o devasa İngiliz İmparatorluğu var. Çok büyük bir güç tabii. Kesinlikle. Diğer yanda da Kamboçya, Laos ve Vietnam'ı adeta haritadan silip yutmuş bir Fransız sömürge makinası. Yani sen tam bu iki devin ortasında kalmışsın. Tam bir sıkışmışlık hali. Aynen öyle. Mantıken yani o haritaya bakınca bir sonraki lokmanın sen olman gerekiyor. Ama olmuyorsun. Evet. Bölgedeki bütün komşuların sömürgeleştirilirken bağımsız kalmayı başaran tek ülke olarak tarihe geçiyorsun. Ki bu aslında bir ülkenin sadece hayatta kalma hikayesi değil, aynı zamanda modern dünyanın belki de en inanılmaz jeopolitik satranç oyunlarından biridir bu. Hı hı. Çünkü çevrendeki tüm sınırlar yeniden çizilirken o masada yem olmamak gerçekten muazzam bir devlet aklı gerektirir. İşte bugün seninle tam olarak bu satranç tahtasına dalıyoruz. Yani o turizm broşürlerindeki kusursuz bembeyaz plajların, o altın yaldızlı tapınakların falan çok ötesine gerçek Tayland'a bir giriş yapıyoruz. Harika bir konu. Bu derinlemesine bilgi yolculuğundaki temel misyonumuz da şu aslında: Tayland'ın nasıl olup da Güneydoğu Asya'nın en eşsiz, en dirençli ama aynı zamanda da kendi içinde en kutuplaşmış ülkelerinden biri olarak kaldığını senin için sentezlemek. Çünkü hani o turistik vitrinin ardında sürekli darbe üreten bir ordu var, inanılmaz bir hızla büyüyen bir ekonomi var ve aslında kendi kimliğini inşa etmek için yüzyıllardır çalışan devasa bir mekanizma söz konusu. Hı hı. Ve bu mekanizmayı anlamak için o yüzeydeki siyasi çalkantılara değil de o çalkantıları yaratan ana fay hatlarına bakmamız gerekiyor. Tam da bu yüzden o karmaşık siyasi tarihi ve jeopolitik hayatta kalma savaşını anlamadan önce biraz en başa dönelim diyorum ben. Yani coğrafyaya. Mantıklı, temelden başlamak her zaman iyidir. Bu coğrafyanın üzerinde yaşayan insanların aslında nereden geldiklerine ve o toprağın onları nasıl şekillendirdiğine bir bakmamız lazım. Genelde Tayland deyince böyle aklımızda tek parça homojen bir kara parçası gelir ama aslında birbirine hiç benzemeyen 4 farklı dünya var orada. 4 farklı bölge, evet. Yani dağlık ve ormanlık izole bir kuzey var bir kere. Sonra ülkenin doğusunu kaplayan o kurak ve biraz daha fakir Korat platosu var. Yani İsan bölgesi. Ki orası siyasi olarak çok kritiktir, ileride konuşacağız. Aynen. Sonra her şeyin kalbinin attığı o devasa bir tarım zenginliği sunan verimli Chao Phraya Nehir Havzası var. Merkez orası zaten. Hı hı. Ve son olarak da güneye Malezya'ya doğru inen ince, uzun bir kuyruk gibi o meşhur yarımada kısmı var. Şimdi bu coğrafi kopukluk aslında bize şunu sorduruyor. Bu ülke nasıl oldu da 4 farklı devlete bölünmedi? Yani tarih boyunca dağlar ve platolar insanları hep birbirinden ayırır. Hı hı. Farklı dillerin, farklı kültürlerin doğmasına neden olur normalde. Ve işin daha da ilginç yanı, Tay dediğimiz halkın aslında hep bu topraklarda yaşamamış olması. Yani birçok insan onların bölgenin yerlisi olduğunu sanıyor. Evet, çok yaygın bir yanılgıdır o. Değil mi? Ataları sadece 1000 yıl kadar önce Kuzey Vietnam ve Güney Çin civarından buraya göç etmiş aslında. Ve geldiklerinde de karşılarında boş bir arazi falan yoktu. Tabii ki yoktu. Hinduizm ve Budizm'den derinden etkilenmiş, böyle devasa tapınaklar inşa etmiş olan o Mon ve Khmer medeniyetleri zaten yüzyıllardır oradaydı. İşte Tayların bölgeye gelişi ve bu yerel halklarla karşılaşması aslında Tayland'ın devlet DNA'sının kodlandığı ilk andır diyebiliriz. Nasıl yani? Yani yeni gelen ve askeri olarak güçlenen Taylar, Mon ve Hımerleri kılıçtan geçirip tamamen yok etmeye çalışmadılar. Bunun yerine onları kendi içlerine çektiler. Onların o köklü devlet yönetimi anlayışlarını aldılar. Saray ritüellerini falan da kopyalıyorlar değil mi? Aynen öyle. Dinlerini alıp kendi sistemlerine entegre ettiler. Yani askeri gücü ellerinde tutarken kültürel olarak da o yerel altyapının tam üzerine oturdular. Bu gerçekten muazzam bir asimilasyon yeteneği. Üstelik bu göç dalgası hani sadece 1000 yıl öncesiyle de sınırlı kalmamış, 19. yüzyıldan itibaren
Çin'den çok büyük bir göç dalgası alıyorlar. Çok ciddi bir dalga o. Bugün Tayland nüfusunun 1/10'ini bu Çin kökenli Taylandlılar yani Sino-Taylar oluşturuyor. Üstelik ekonomi ve siyasetteki ağırlıkları nüfus oranlarının çok çok ötesinde bu grubun. Kesinlikle. Bir de tabii dağlık bölgelerde kendi izole hayatlarını yaşayan o meşhur kabileler var. Karen ve Hmong gibi. Şimdi bütün bu demografik karmaşa teorik olarak bir ülkeyi iç savaşa veya bölünmeye götürecek saatli bir bombadır aslında. Doğru. Ancak Tayland devleti bu süreci çok farklı, çok stratejik yönetti. Evet, benim de burada aklıma kaynakları okurken dev bir kültürel Huni analojisi geldi. Şöyle düşün, Çin'den, Hindistan'dan, Malay Yarımadası'ndan insanlar yüzyıllar boyunca haritanın dört bir yanından bu Huni'ye döküldü. Hı hı. Ve o merkezdeki az önce bahsettiğimiz o bereketli Chao Phraya Nehir Havzası var ya, adeta yer çekimi gibi bu birbirinden farklı grupları merkeze çeken ve bir arada tutan büyük bir eritme potası oldu. Harika bir benzetme. O kültürel Huni'nin merkeze doğru uyguladığı çekim kuvveti, yani o merkezcil kuvvet, aslında iki temel araca dayanıyordu. Din ve dil. Nasıl işliyor bu ikisi pratikte? Şöyle, Theravada Budizmi Tayland'da sadece spiritüel bir inanç sistemi değil, aynı zamanda devasa bir sosyal ağdır. Hı hı. Tapınaklar her köyün ve mahallenin eğitim, sosyalleşme ve yardımlaşma merkezidir. Devlete entegre olmak isteyen o Çinli göçmenler için Budizmi benimsemek, işte yerel tapınaklara bağış yapmak, o merit yani sevap kazanma ritüellerine katılmak Aslında toplumsal kabulün bir anahtarı oluyor yani. kesinlikle öyle. Toplumsal kabulün tek yoluydu bu. Yani bu Çinli göçmenler, ben Çinliyim, kendi kültürümle, kendi mahallemde yaşarım demek yerine bu Budist sosyal ağın içine girerek sistemin doğrudan bir parçası oldular. Evet. Hatta isimlerini bile Taycalaştırdıklarını görüyoruz kayıtlarda. Bu çok radikal bir adım aslında. Çok radikal ve başarılı. İkinci büyük çekim kuvveti ise hani o eğitim sistemi üzerinden zorunlu kılınan standart Tayca oldu. Modern devlet kurumları, farklı etnik kökenlerden gelen herkesi bu dilin etrafında bir Tay ulusal kimliğinde birleştirdi aslında. Anladım. Yani sen kendi evinde Çince veya farklı bir yerel lehçe konuşabilirsin, sorun yok. Ama devlette yükselmek istiyorsan, ticaret yapmak istiyorsan o Huni'nin ucundan geçmek zorundaydın. Yani Taycayı ve Budist kültürel normları benimsemek zorundaydın. Ki bu mekanizmada inanılmaz bir başarıyla çalışmış görünüyor. Kesinlikle. Ve işte bu devasa kültürel Huni'de kaynaşan o nüfus, programın başında bahsettiğimiz o devasa jeopolitik sınavla yüzleşti sonrasında. Hani haritanın ortasında bağımsız kalan tek ülke dedik ya. Evet, en can alıcı nokta orası zaten. Bu noktaya gelmeden önce krallığın gücüne, o merkezin çekirdeğine bir bakmamız gerekiyor bence. Mesela 17. yüzyıldaki Ayutthaya Krallığı dönemi, burası Avrupalıların, Çinlilerin, Perslerin ticaret yaptığı dünyanın en zengin, en kozmopolit şehirlerinden o zamanlar. Öyle çok büyük bir merkez. Ve burada Khmerlerden kopyaladıkları çok radikal bir yönetim konsepti var. Devaraja, yani Tanrı Kral kavramı. Devaraja sadece böyle süslü, havalı bir ünvan falan değildi yalnız. Neydi peki? Doğrudan mutlak otoritenin mekanizmasıydı. Yani batıdaki o kral ülkeyi yönetir anlayışının falan çok ötesinde bir durum bu. Kral doğrudan ilahi bir varlık olarak kabul ediliyordu. İnanılmaz. Düşün, sıradan bir insanın onun yüzüne bakması bile yasaktı. Ülkedeki tüm toprakların, hatta her bir insanın hayatının ve ölümünün mutlak sahibiydi kral. Hı hı. Bu durumda toplumu yukarıdan aşağıya tek bir noktada kilitleyen çok sarsılmaz bir güç merkezi yarattı. Ama sonra 1767'de bu zengin şehir Ayutthaya Burmalılar tarafından resmen yakılıp yıkılıyor. Evet, büyük bir yıkım o. Fakat o Tanrı Kral geleneği küllerinden doğarak bugünkü Çakri Hanedanlığına dönüşüyor. Ve başkentte 1782'de bildiğimiz Bangkok'a taşınıyor. Asıl o jeopolitik gerilim filmi de tam burada kopuyor işte. Nasıl kopuyor peki? Çünkü batıda İngilizler, doğuda Fransızlar kapıya dayanmış durumda. O dönem Siam'ın yani eski adıyla Tayland'ın başında Kral Mongkut var ve sonrasında o meşhur Kral Chulalongkorn geliyor. Rama 5. Evet, tarih kitapları hep onların yürüttüğü o inanılmaz denge diplomasisini anlatır durur. Ülkeyi modernleştiriyorlar, işte köleliği kaldırıyorlar, bürokrasiyi baştan aşağı batı tarzında yeniden inşa ediyorlar falan. Demir yolları döşüyorlar.
Çünkü Chulalongkorn şunu çok iyi anlamıştı aslında. Batılı sömürgecilerin bir ülkeyi işgal etmek için kullandıkları o en yaygın bahane neydi? Neydi? Medeniyet getirmek mi? Aynen öyle. Bunlar medeniyetsiz, biz bunlara hukuku ve düzeni getireceğiz argümanıydı. Siyam devleti eğer uluslararası hukukta Avrupalılarla eşit bir medeni devlet statüsü kazanmazsa, yutulması sadece bir an meselesiydi. Hı hı. Bu yüzden de acilen modern bir ordu, haritalandırılmış böyle net sınırlar ve çok güçlü merkezi bir vergi sistemi kurmak zorundaydı. Ya işte tam burada durup bir itiraz etmek, daha doğrusu bir mantık yürütmek istiyorum. Tabii, dinliyorum. Kaynaklardaki o dahiyane diplomasi anlatısı bana biraz fazla romantize edilmiş geliyor işin aslı. Çünkü iki tane dev imparatorluk seni yutmak üzereyken sadece akıllıca konuşarak, diplomasi yaparak hayatta kalamazsın. Doğru. Siyam bağımsızlığını korumak için aslında çevresindeki Kamboçya, Laos ve Malay Yarımadası'ndaki o vassal devletlerini, yani o genişleme alanlarını bu büyük güçlere bilerek yem olarak vermedi mi? Hı hı. Yani hani kocaman bir kolu ve bacağı kesip kalbi ve beyni kurtarma stratejisi değil miydi bu aslında? Mesela 1909 Anglo-Siyam Anlaşması'nda İngilizlere o devasa toprakları bırakmalarının başka bir açıklaması olabilir mi? Çok çok haklı bir itiraz bu. Bu kesinlikle öyle romantik bir diplomasi masalı falan değildi. Düpedüz acımasız bir ampute işlemiydi. Değil mi? Fransız savaş gemileri Bangkok açıklarına kadar geldiğinde Siyam devleti o çevresel bölgeleri feda etmek zorunda olduğunu çok net biliyordu. Yani. Doğuda Mekong Nehri'nin ötesini Fransızlara bıraktılar. Güneyde Malay devletlerini İngilizlere verdiler. Yani evet, o periferiyi merkez için resmen kurban ettiler. Fakat bu toprak kaybının mekanizması Tayland devletinin doğasını tamamen değiştirdi asıl. Nasıl değiştirdi? Yani toprak kaybeden bir devlet nasıl daha güçlü bir yapıya bürünebilir ki? Tamamen basınç yüzünden. Basınç. Evet, sınırlar daraldıkça ve o dış tehdit arttıkça Bangkok yönetimi dağınık, böyle feodal ve yarı özerk yapıların hepsini ortadan kaldırdı. Sömürgecilerin hani burada otorite boşluğu var diyerek o bölgelere girmesini engellemek için her köye Bangkok'tan atanmış bir bürokrat gönderildi. Hı hı. Modern eğitim almış bir asker yerleştirildi. Batı tarzı bir merkezileşme ülkeyi adeta demir bir yumrukla sıktı diyebiliriz. Ama ironi de tam burada başlıyor zaten. Hayatta kalmak için kurduğun o demir yumruk senin kendi sonunu hazırlıyor bir nevi. Nasıl yani? Şöyle, sen merkezi devleti korumak için batılı tarzda hukuk okumuş bürokratlar yetiştiriyorsun, Avrupa'da eğitim almış modern askerler yetiştiriyorsun. Ama o adamlar Avrupa'ya gittiklerinde sadece askeri strateji veya matematik öğrenmiyorlar ki. Tabii ki. Demokrasiyi görüyorlar, anayasayı, parlamenter sistemi de görüp öyle dönüyorlar ülkelerine. Ve döndüklerinde de kendilerine ister istemez şu soruyu soruyorlar. Neden biz hala sıradan bir insanın yüzüne bile bakamadığı ilahi bir mutlak monarşi tarafından yönetiliyoruz? Aynen öyle. Yani bumerang dönüp o tanrı kralı vuruyor resmen. O devleti ayakta tutsun diye kurulan modern ordu ve bürokrasi, 1932'de kansız bir devrimle o efsanevi mutlak monarşiye son verip anayasal monarşiye geçilmesini sağlıyor. Doğru. Fakat insan hani dışarıdan bakınca bekliyor ki, ah ne güzel bak anayasaya geçtiler, artık istikrarlı modern bir ülke olacaklar. Ama hayır, tam tersi oluyor. Bu devrim ülkeye istikrar falan getirmiyor. Getirmez çünkü dinamikler çok farklı. Sivil toplum, ordu ve parlamentonun bitmek bilmeyen bir güç mücadelesine girdiği o meşhur sarkaç siyaseti dönemini başlatıyor. Evet, Tayland modern tarihini bir sarkaç olarak düşünmek gerçekten en doğrusu. Sarkaç bir uca gidiyor mesela, seçilmiş sivil hükümetler, demokrasi talepleri, protestolar falan oluyor. Hı hı. Sonra diğer uca sertçe çarpıyor. Askeri darbeler, askıya alınan anayasalar, sıkı yönetimler devreye giriyor. 1932'den günümüze kadar bu döngü 20'den fazla kez tekrarlandı düşünsene. Akıl alır gibi değil. Mesela o 1973'teki devasa, çok kanlı öğrenci protestoları halkın anayasa talebinin en büyük patlamalarından biriydi. Peki ya ekonomi? Yani benim asıl kafamı karıştıran şey şu, bu sarkaç böyle deli gibi bir oraya bir buraya gidip gelirten ekonomi nasıl tepki veriyor buna? O çok ilginç bir konu işte. Kesinlikle. Çünkü bir yandan sürekli darbe yapan bir ordu var. Bir yandan da 80'ler ve 90'lar boyunca yaşanan inanılmaz bir ekonomik mucize var ortada.
Hı hı. O geleneksel pirinç ve kauçuk tarımından çıkıyorlar, dünyanın en büyük otomotiv üretim merkezlerinden birine dönüşüyorlar, teknoloji ve elektronik ihracatçısı oluyorlar. Turizm endüstrisi zaten patlama yapıyor, milyonlarca insan akın ediyor. Evet. Benim sorum şu, siyasi sistem bu kadar kaotik ve istikrarsızken yatırımcılar neden kaçmıyor? Ekonomi nasıl böyle devasa bir hızla büyümeye devam ediyor? Yani siyasi istikrarsızlıkla ekonomik büyüme aynı bedende nasıl var olabiliyor? Modelinin belki de dünyadaki en özgün yanıdır. Biz Batı perspektifinden baktığımızda her zaman şunu bekleriz, değil mi? Demokratik istikrar yoksa ekonomi çöker deriz. Tabii, en temel kural gibi öğretilir bu. Ancak Tayland'da çok farklı bir mekanizma işliyor. Ülkede çok güçlü, siyasetten tamamen bağımsız bir teknokratik elit sınıf var. Teknokratlar, evet. Yani Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Yatırım Kurulu gibi o kemik kurumlar, o sarkaç hangi yöne sallanırsa sallansın çalışmaya devam eder orada. Hükümetler değişir, anayasalar yırtılıp atılır ama o teknokratlar yatırımcılara şu mesajı verir her zaman. Merak etmeyin, bizim makroekonomik politikalarımız güvende. Anladım. Yabancı şirketler için de fabrikalarının tıkır tıkır işlemesi ülkenin anayasasının ne kadar demokratik olduğundan daha önemlidir sonuçta. Ya evet, ta ki o meşhur 1997 yılına kadar ama ekonomi o kadar ısınıyor, o kadar hızlı büyüyor ki bir noktada o sabit kur balonu feci şekilde patlıyor. Asya mali krizinin merkez üssü haline geliyorlar. Çok büyük bir krizdi o. Para birimleri bahat geceden sabaha çöküyor resmen. O devasa inşaat projeleri yarım kalıyor, dev şirketler iflas ediyor. Ancak çok ilginçtir ki bu krizden de inanılmaz bir hızla, yeni anayasal reformlarla ve yapısal değişikliklerle sıyrılmayı başarıyorlar. Hı hı. Fakat işte burası önemli, ekonomi tekrar toparlandıkça o yarattığı zenginliğin ülkenin her yerine eşit dağılmadığını görüyoruz açıkça. Ve bu da bizi 2000'li yılların o meşhur renkli siyasetine getiriyor, o kırmızı gömlekliler ile sarı gömlekliler arasındaki devasa çatışmaya. Siyasetin renkler üzerinden bu denli net iki kampa ayrılması aslında sadece böyle basit bir ideolojik tartışma falan değildi. Neydi peki temelde? Çünkü okuduğumuz raporlarda da bu sadece basit bir solcular ve sağcılar meselesi olarak geçmiyor. Hayır, kesinlikle değil. Bir yanda Taksin Shinawatra adında ülkenin o daha yoksul, daha tarıma dayalı İsan bölgesi gibi yerlerdeki milyonlarca çiftçiye hitap eden popülist bir lider var ortada. Hı hı. Kırsal kesimin oylarını inanılmaz mobilize ediyor, onlara bedava sağlık sistemi vaat ediyor, mikro krediler sunuyor. İşte bu grubu kırmızı renk temsil ediyor. Diğer tarafta ise Bangkok merkezli o kentli orta sınıf, geleneksel iş dünyası, ordu ve kraliyet yanlılarından oluşan çok daha elit bir yapı var. Sarı gömlekliler. Aynen öyle. Onlar da sarı gömlekliler. Sonrası malum. Sokak çatışmaları, havaalanı işgalleri, mahkeme kararlarıyla bir gecede görevden alınan başbakanlar falan. Bu iki grup arasındaki temel sürtüşmenin asıl mekanizması neydi? Olayın mekanizması gücün el değiştirmesi korkusuydu aslında. Şöyle düşün, Taksin Shinawatra sadece seçimleri kazanmıyordu, aynı zamanda kendi devasa ekonomik ağını kuruyordu. Hı hı. Ve o güne kadar sadece Bangkok'taki elitlerin elinde olan o siyasi gücü, kırsal kesimin oylarıyla kendi lehine merkezileştiriyordu yavaş yavaş. Güç kayıyor yani. Evet, sarı gömlekliler ve o geleneksel askeri bürokratik elitler için bu durum ülkenin DNA'sını bozacak çok ciddi bir tehdit olarak algılandı. Onlara göre Taksin, kurumları kendi şahsi çıkarları için tamamen yozlaştırıyordu. Peki kırmızılar ne diyordu bu duruma? Kırmızı gömleklilere göre ise yıllarca elitler tarafından görmezden gelinen o köylüler, tarihte ilk kez siyasi sahnede bir aktör olmuştu. Ve elitler sandıkta bir türlü yenemedikleri bu adamı işte darbelerle veya mahkeme kararlarıyla indirmeye çalışıyordu. Ve tahmin et ne oluyor? Ordu yine devreye giriyor. Demokrasiyi korumak için demokrasiye müdahale ediyoruz falan diyerek. Aynen öyle. Tayland'da ordu ve monarşi kendilerini hep siyasetin üstünde, o ulusun ve istikrarın nihai koruyucuları olarak konumlandırır zaten. Hı hı. Sivil siyaset çıkmaza girdiğinde veya o yozlaşma algısı toplumda çok yükseldiğinde ordunun müdahale etmesi kendi içlerinde çok meşru bir hakemlik görevi gibi görülüyor. Batı dünyası için bu düpedüz bir darbedir tabii. Tartışmasız. Ama Tayland'ın geleneksel elitleri içinse ülkeyi uçurumun kenarından alan bir nevi sıfırlama düğmesi gibi algılanır bu süreç.
Yani gerçekten çok ilginç. Düşünsene ekonomi bir yandan tıkır tıkır işliyor. Kırmızılar ve sarılar Bangkok sokaklarında kıyasıya bir güç mücadelesi veriyor. O sarkaç sürekli gidip geliyor. Hı hı. Ancak haritanın öyle bir bölgesi var ki ne o devasa ekonomik büyümeden tam anlamıyla bir pay alabiliyor, ne de o yüzyıllar süren kültürel huninin içine entegre olabiliyor. Devletin o birleştirici asimilasyon projesinin adeta böyle kalın bir duvara tosladığı yer, Güneydeki Patani bölgesi. ta kendisi. Evet, orası Tayland'ın homojen bir Tay-Budist ulus devlet yaratma vizyonunun hem fiziki hem de sosyolojik anlamda tam sınırlarına ulaştığı yerdir. Rakamlara şöyle bir baktığımızda ülkenin %93'ü falan Budist zaten. Ancak haritada Malezya sınırına, o en güneydeki Patani, Yala ve Narativat bölgelerine indiğinde manzara bir anda tamamen değişiyor. Tamamen farklı bir demografi var orada. Burada köken olarak tamamen Malay olan ve Müslüman bir nüfus yoğunluğu var. Rapora göre bölgede İslam'ın varlığı 12. yüzyıla kadar falan uzanıyor. Bir zamanlar orada çok güçlü bir Patani Sultanlığı yaşamış. Evet, köklü bir tarihleri var. Ve az önce konuştuğumuz o hayatta kalmak için ampute etme stratejisi sırasında 1909 Anglo-Siyam Anlaşması'yla İngilizler ve Siyam Krallığı masaya oturup cetvelle sınır çiziyorlar ya. Hı hı. İşte bu bölge kültürel dokusu tamamen Malezya'ya ait olmasına rağmen resmen Tayland sınırları içinde bırakılıyor o masada. Ya sınırları Londra'daki veya Paris'teki diplomatların masasında kolayca çizebilirsiniz kağıt üzerinde. Ama o sınırların içindeki insanların o derin kimliklerini diplomatik anlaşmalarla bir gecede değiştiremezsiniz. Mümkün değil. Tayland devletinin burada karşılaştığı o aşılmaz direncin temel sebebi tam olarak budur. Benim asıl anlamadığım nokta şu ama. Tarih boyunca o Çinlileri, Moğolları, Khmerleri başarıyla kendi içine çeken o Huni burada neden bir anda tıkandı? Çok güzel bir soru bu. Yani Bangkok yönetimi güneye gidip burada herkes standart Tayca konuşacak, İslami okullar yerine devletin müfredatını izleyeceksiniz dediğinde neden bu asimilasyon politikası patladı? Ve 2004'ten itibaren binlerce insanın öldüğü, sıkı yönetimlerin ilan edildiği, Pulo ve Marapatani gibi örgütlerin isyan ettiği bir krize dönüştü. Çinli göçmende tıkır tıkır çalışan mekanizma burada niye çalışmadı? Çünkü kimliğin formülü tamamen farklıydı güneyde. Nasıl bir fark var? Şöyle düşün, Çinli göçmenler için dil ve din nispeten daha esnekti. Onlar Tayland'a geldiklerinde ticaret yapmak, iş kurmak ve hayatta kalmak için Tay isimleri alıp Budist tapınaklarına gitmeyi, kendi Çinli köklerini tamamen yok eden varoluşsal bir tehdit gibi algılamadılar. Pragmatik yaklaştılar yani. Kopmaz bir bağla kenetlenmişti. Bunlardan birini bırakmak demek, kimliğin tamamen yok olması demekti onlar için. Yani devletin o laik veya Budist temelli eğitimini kabul etmek sadece yeni bir dil öğrenmek olarak görülmedi, doğrudan dinini ve varoluşunu terk etmek olarak algılandı. Bu çok kritik bir ayrım. Evet, bu çifte kenetlenmiş kimlik, merkezden gelen o tek tipleştirme politikalarına karşı asla aşılamaz, çok sert bir çekirdek oluşturdu. Bu gerçekten çok çarpıcı bir tablo. Yani 19. yüzyıl Avrupa'sında icat edilen o tek dil, tek din, tek ulus şeklindeki o ulus devlet modelini alıp çok kültürlü, farklı inançları barındıran eski bir Asya imparatorluk coğrafyasına zorla giydirmeye çalışmanın doğal sınırını görüyoruz burada resmen. Tam olarak o sınır işte. Devlet bir yandan haklı olarak kendi açısından diyor ki biz buraya yol yapıyoruz, hastane kuruyoruz, kalkınma getiriyoruz, ayrılıkçılığa izin veremeyiz. Yerel halk ise biz kendi dilimizde, kendi dini inancımızla kültürel otonomi içinde huzurla yaşamak istiyoruz diyerek direniyor. Tam bir çözümsüzlük düğümü yani. Kesinlikle öyle. Bu kriz bize şunu çok net öğretiyor aslında. Homojen bir devlet inşa etmek sadece askeri olarak coğrafyayı fethetmekle olacak iş değil, insanların o zihinsel aidiyetlerini dönüştürebilmekle mümkündür asıl. Ve Patani'de bu zihinsel dönüşüm hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmedi. Muazzam bir tablo çizdik seninle bugün. Gerçekten zihnimizde canlandırdığımız o turizm broşürlerindeki pürüzsüz vitrinin arkasında yatanları şöyle bir toparlarsak eğer, hayatta kalmak için Avrupalı sömürgecilerle adeta ölümcül bir satranç oynamış, kollarını keserek kalbini kurtarmış bir ülke var karşımızda. Evet, çok doğru bir özet bu.
o tanrı kral otoritesinden sarkaç misali gidip gelen o askeri darbelere savrulmuş, siyasi çalkantılara rağmen bir şekilde teknokratların koruması altında muazzam bir küresel ekonomik merkeze dönüşmeyi başarmış. Kesinlikle. Ama bir yandan da o büyümenin yarattığı zenginlik uçurumunun doğurduğu kırmızı-sarı kavgalarıyla ve güneyde asimilasyona yıllardır direnen kültürel fay hatlarıyla mücadele eden derin, inanılmaz çok boyutlu bir ülke Tayland. Her bir kırılma noktası aslında bu toplum için kendi içinde çok büyük bir dayanıklılık testi olmuş tarih boyunca. Ve asıl şaşırtıcı olan ne biliyor musun? Onca zorlu teste rağmen o toplumun ana dokusunun hala çözülmemiş olması. Evet, bak tam da burada bu kadar karmaşanın ve o bitmek bilmeyen askeri müdahalenin ardından seni çok kışkırtıcı, bence çok ilginç bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Nedir o? O toplumun dokusu bunca kaosa rağmen nasıl çözülmüyor sorusunun cevabı belki de Tayland'ın derinliklerinde yatan çok köklü bir kültürel felsefede saklı olabilir. Sanuk. Ah evet, Sanuk. Tayland sosyal yaşamının anahtar kelimesi resmen. Aynen öyle. Kaynaklarda da çok vurgulanıyor bu. Kelime anlamı olarak hayattan zevk alma, neşeyi, harmoniyi ve o eğlenceyi sosyal hayatın tam merkezine koyma felsefesi bu. Hı hı. Ve bu insanın aklında harika bir tezat yaratıyor düşündüğünde, geleneksel olarak Sanuk felsefesini, yani her şeyde bir neşe ve harmoni bulmayı yaşamının temeline oturtan bir toplum, nasıl oluyor da aynı zamanda bu kadar kutuplaşmış, zaman zaman o sokak çatışmalarının yaşandığı, neredeyse her 10 yılda bir askeri tankların sokağa indiği bir siyasi iklimi psikolojik olarak kaldırabiliyor? İnanılmaz bir direnç bu gerçekten. Yani nasıl oluyor da ortadan ikiye yarılıp yok olmuyor bu ülke? Belki de Tayland'ın o pürüzsüz turizm broşürlerindeki sahte kusursuzluğunun ardında yatan gerçek hayat kalma sırrı tam olarak budur. Çok güçlü bir çıkarım bu. Yani direnç dediğimiz şey sadece kurşunlara veya ekonomik krizlere göğüs germek falan değil bence. O krizin, o kaosun ve sokaktaki o tankların gölgesinde bile bir şekilde sanuku, yani o neşeyi ve uyumu bulabilme yeteneğidir belki de. Bunu bir düşün derim. Üzerine çokça düşünülesi bir nokta. Kesinlikle. Bu derinlemesine bilgi yolculuğunda bize eşlik ettiğin, o görünmez mekanizmaları bizimle birlikte keşfettiğin için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.